Arkadaşlar merhaba, Mert Tasarlak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SolidWorks'te yeni başlayanlar için pratik çizimler yapmaya devam ediyoruz. Çizeceğimiz parça ekranda görüyorsunuz. Bunu Instagram üzerinden bir takipçimiz ulaştı. Hem onun sıkıntısını giderelim dedik. Hem de e, SolidWorks'te yeni başlayanlar için pratik çizim kıvamında bir video olur diye düşündük. Dilerseniz gelin çizime başlayalım. Çizim sayfamı açayım. Çizim sayfamı açarken ben bunu hangi yönden başlasam diye düşünüyorum. Arkadaki kısmı oluştururum. Ardından şuradaki ardından buradaki 3 aşamada biter diye düşünüyorum. Hemen ön düzlemde çizimimi açtım. Köşe nokta dikdörtgenden şöyle çizimimi yaptım. Dedim ki şöyle benim bir tane radius 25'im var. Şuraya bir tane radius 25 kır. Ayrıca benim şurada bir de şeyim var. Bir çap 22 dairem varmış. Çap 22 dairemi de yazdım. Ve şunla şu çizgi arası mesafe 48 milimetre. Nasıl 48 milimetre derseniz 32 milimetre şurayla 16 milimetre burası 48 milimetre yapıyor. Ardından daire komutuma girdim. Boş bir yerde şöyle çizimimi yaptım. Ardından CTRL'ye basarak bu çizgimle bu çizgimi seçtim. Birbirine teğet dedim. Ardından bir daha CTRL'ye basarak bu iki çizgiyi seçtim. Bunlar da birbirine teğet dedim ve şuradaki fazla kısımları budadım. Şöyle fazla kısımları budadım. Ve buradaki radiusum da benim radius 65. Radius 65'i de yaptık. Ardından şuralar teğetlik var mı? Teğetlikleri kontrol edelim. Daha CTRL'ye basarak bir daha teğetlik komutunu verdik. Ve şuraları budayabiliriz. Buralarla işimiz kalmadı. Şimdi şurada iki tane dairem var. İki tane dairemi de yapalım. SC'ye çıktım. Dedim ki CTRL'ye basarak şu iki çizgiyi seçtim. Bunlar birbirine teğet. Ayrıca şu dairemin noktasıyla şuradaki nokta birbirine çakışık. Ardından şu iki merkezle şuradaki dairemin merkezi de 75 milimetre uzaklıktaymış. Dıştaki dairem çap 75. İçteki dairem çap 50. Ardından bir de şurada benim şu noktadan başlayıp şu noktaya kadar bir tane geçen dikdörtgenim var. Onun yüksekliği 16 milimetreymiş. Onu da şöyle yazıyorum. Şuradan dairenin içerisinde kalacağı için aslında katı oluşurken sıkıntı olmasın diye 65 milimetrede onu bir ölçü verdim. Şimdi aslında kabaca hepsini çizdim ve teker teker katı oluşturacağım. Çizimden çıktım. Katı oluşturma komutuna girdim. Çizimden çıktım. Ama çizimde değilmiş. Haberiniz olsun. Sketch'ten çıktım. Katı oluşturma komutuna girdim. Şuradaki sağ alta tıkladım. Dedim ki çizim. Hangi düzlemi katı oluşturmak istiyorsun diyor bana. Diyor ki ben bu düzlemi katı oluşturmak istiyorum. Benim kısmı odur. Kaç milimetre? 16 milimetre katı oluştur. Onayla. Bir daha katı oluşturmaya gir. Buradaki ok kapalı aşağı doğru geliyoruz. Ekstrüsyon adı altındaki çizime bir daha tıklıyorum. Nereye katı oluşturmak istiyorsun diyor. Şuraya katı oluşturmak istiyorum. Kaç milimetre katı oluşturacaksın diyor. 63 milim. Bunu da katı oluştur. Evet, şunu şurayı seçmemişim. Unsuru düzenle dedim. Tekrardan şöyle seçiyorum. Çizim bölge kısmında. Şurayı kısmını seçtim. Onayladım. Tamam. Bir daha katı oluşturma komutuna girdim. Bir daha ekstrüsyon adı altındaki çizimi seçtim. Hangi çizim katı oluşturmak istiyorsun? Buraya. Burası da 63 milimetre. Ardından şuradaki radius'um var benim. Unsurlar bölümünde radius komutum var. Oradaki radius'um 25. Şuradakinden dedim ki radius 25. Şu köşede radius 25 bir tane radius kur bana. Onayla. Ardından buraya tik bak. Dairemi aldım. Radius'ümde aynı merkezimi buldum. Ve burası da çap 20.
Çap 20'lik bir deliğim varmış. Çap 20'lik deliğimi de yaptım. Unsurlar bölümünden kes dedim. Nasıl kes? Tümünden kes. Onayla. Şuradan biraz görüntülerimizi güzelleştirelim. Daha güzel olursun parçamız. Kenara getirdim. Şu parçamı yaptım. Bakıyorum eksik bir şey var mı sağda solda. Eksik bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu video bir Instagram'da bir takipçimizin üzerine gelen bir çizim parçasıydı. Hem onun için çizmiş olduk. Hem de süreç çizmiş olduk. Hem pratik çizim olmuş oldu. Hem de arkadaşımızın umarım sıkıntısını ortadan gidermiş oluruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.